Merhaba, değerli katılımcılarımız, konuklarımız. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Neslihan Çift. Robusta'da pazarlama ve iş geliştirme yöneticisi olarak görev yapıyorum. Tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde herkese öncelikle sağlıklı, sıhhatli bir günler dilerim. Umarım sevdiklerinizin ve sizlerin de sağlığı yerindedir. Robusta olarak son dönemde önemli bir büyüme kaydettik. Çeşitli işbirliklerine imza attık. Geniş bir iş ortaklığı oluşturduk. Bugün de sizlerle iş akışı ve süreç yönetimi alanında faaliyet gösteren iş ortağımız Paperwork ile birlikteyiz. Bugünkü webinarımızda Robusta ve Paperwork olarak önemli bir katma değer sağladığımız bir alana değinmek istiyoruz. Konumuz da BPM ve RP'nin bir arada kullanımı. BPM uygulamaları uzun yıllardır dijital ortamda süreçlerin tasarlanmasına, aktivitelerin yapılmasına ve ölçülmesini sağlıyor. RPA ise en kısa tanımıyla dijital ortamda gerçekleştirilen görevlerin yazılım robotları tarafından hatasız ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Kurumlarda dijital dönüşümün enabler'ı haline geldi diyebiliriz. Son dönemin en popüler teknolojik gelişmeleri arasında yer alıyor. İş hacmine ve iş yapış şekline göre çok hızlı bir şekilde ölçeklendirilebiliyor. İş sürekliliğinin sağlanması ve lokasyon bağımsız çalışabilmesi gibi birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Yakın zamanda Paperwork ve Robusta arasında bir işbirliği ve iki ürün arasında bir entegrasyon hayata geçirdik. Bu yolla hem insan gücünü hem de sanal iş gücünü süreç üzerinde birleştirerek tek bir platform üzerinde toplamış olduk. Bu sayede RPA ve BPM teknolojisinin bir arada kullanımıyla süreçlerin bir bütün olarak işletilmesini sağlamaya başladık. RPA ve BPM'in bir arada kullanılmasıyla elde edeceğiniz faydalar bundan çok daha fazlası. Burada sözü Robusta kurucu ortağı ve genel müdürü Murat Dayanıklı ve Paperwork kurucu ortağı Gürcan Yücel'e bırakmak istiyorum. Webinar boyunca sorularınızı chat bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Zamanımız el verdiğince tüm soruları yanıtlamak isteriz. Ayrıca bize daha sonra ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi de chat bölümüne bırakacağım. Oradan yine kontak sağlayabilirsiniz. Gürcan Bey ve Murat Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Paperwork ve Robusta'yı sizlerden biraz dinleyebilir miyiz? Öncelikle. Murat Bey buyurun siz başlayın. Teşekkürler. Ben de herkese hoş geldiniz diyorum. Teknik aksaklıktan için özür diliyoruz. Umarım yine aynı süre içerisinde tamamlayabiliriz. Konuşacak çok konu var ancak tamamlamaya çalışacağız. Ben öncelikle bu işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Yerli oyuncuların RPA konusundaki Türkiye'nin önemli yerli oyuncusu Robusta ve yine yerli olarak geliştirilmiş BPM çözümü birlikte entegrasyonun yapılması, güç birliği oluşturulmasını önemsiyorum. Bu anlamda bu güç birliğinin müşterilerimize daha iyi hizmet vermek anlamında önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bize güvenim müşterilerimizin daha düzgün çözüm üretme konusunda birlikte güç birlikleri yapmaya devam edeceğiz. Yerli ürünlerle Robusta bir platform olarak bu ürünlerin müşterilerimize ulaşmasında taşıyıcı rolü oynamaya aday bir şirkettir. Şimdi ben kısaca bir RPA nedir tanımlayarak Robusta'yı öyle anlatmaya başlayayım. RPA aslında Neslihan'ın da başta söylediği gibi kurum içerisinde tekrar eden manuel işlerin yazılım robotları tarafından otomatik olarak yapılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş bir teknoloji. Son dönemde oldukça popüler hale geldi. Dünyada hızla yaygınlaşıyor. Robusta da Türkiye'de bu ürünü yerli ve milli kaynaklarıyla üretmiş bir RPA çözümü sağlıyor. Bu aslında Robusta 2016 yılında kuruldu ve tek odağımız RPA, bu ürünün RPA konusunun yapay zeka teknolojileriyle birleşmesiyle daha da derinleşeceğini ve bu alandaki gelişmelerin dijital dönüşümün enabler'ı olarak aslında RPA'nin daha da önem kazanacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu alandaki yatırımlarımızı derinleştirerek devam edeceğiz. Şimdi Robusta 30 kişilik bir çalışanıyla RPA konusunda global ürünlerle aynı olgunluk seviyesinde bir ürüne sahip ve artık bunu
global pazarlarla buluşturmanın heyecan içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Hollanda ofisimizi hayata geçirdik. Teknokent'teki faaliyetlerimizde dediğim gibi roadmap'imizden kısaca bir bahsedeceğim. Yapay zeka parçacıklarını ürünün içerisine entegre etmeye başladık. Bunlar giderek derinleşecek. İşte hyper automation dediğimiz hem yazılım robotlarıyla uygulamaların ön yüzünden kullanıcı gibi süreçlerin otomasyonu sağlarken diğer taraftan daha akıllı karar alabilme, mevcut dataların analizini yaparak bu datadan anlam çıkartmak. Dolayısıyla aslında bilişsel olarak yaptığımız faaliyetleri de robotlara belli ölçüde işlerimizi kolaylaştıracak şekilde konumlandırmak istiyoruz. Robusta RP olarak da baktığımızda diğer şeylerden, ürünlerden ayrışan en önemli özelliğimiz no-code özelliği olması. Süreçleri Visio gibi kullanıcının anlayacağı, iş birimindeki kullanıcıların anlayacağı ve kolayca dokümante edebileceği basitlikte sağlıyor olmamız. Ve buradaki şeyleri kolay, tabii bu aynı zamanda kolay kullanma ve kolay öğrenme de gerektiriyor. Özellikle BPMN2 notasyonuna hakim müşterilerimizde, ki bu notasyon dünyada oldukça yaygın, çok hızlı bir şekilde kendi süreçlerini kendilerinin tasarlayabildiği ve robotize ettiğini rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Tabii kullandığımız teknoloji sayesinde buradaki BPM ürünüyle de çok rahatlıkla entegre olduk. Burada Gürcan Bey detaylarını paylaşacak. Benim bu aşamada şimdilik Robusta ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gürcan Bey buyurun. Arkadaşlar hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenlerin, bütün eğitimlerin, bütün öğretenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum. Kısaca da GG Soft'u size özetlemek istiyorum. GG Soft aslında 98 kuruluşlu bir şirket. 2 yıl çeşitli projeler yaptıktan sonra 2001 yılında ilk doküman yönetimi ürününü çıkarttı. Nispeten teknolojisi eski ve kullanımı zor bir üründü. 2004 yılında ikinci nesil ürünümüzü çıkarttık. İkinci nesil ürünümüz işletim sistemiyle bütünleşik, kullanımı çok kolay fakat entegrasyon kabiliyetleri düşük bir üründü. 2006 yılında form işleme ürünlerimizi çıkarttık. 2007 yılında EMC Documentum uyarlamasını yapmaya başladık. Avrupa, Orta Doğu bölgesindeki en büyük ekibi kurduk. 2009 yılında da IBM'in Lombardi ve FileNet ürünleriyle tecrübelerimiz oldu. 2011 yılında da bu birikimi alıp tekrar bir ürün geliştirmeye karar verdik. 2014 yılında 3. nesil ürünlerimizi çıkarttık. Aslında yabancı ürünleri uyarlarken çokça esinlendik. Neyin nasıl yapılması gerektiğini de gayet net öğrendik. 2016 yılında BPM altyapımızı çıkarttık. Onunla beraber uzun süredir hem iş akışı konusunda hem de doküman yönetimi konusunda çözümler sağlıyoruz. Geldiğimiz noktada 2020 yılında Londra ofisimizi de açtık. Geldiğimiz noktada 30 tane çözüm ortağı, 100 civarında müşteri, 20 civarında da hazır entegrasyon katmanımız mevcut. Bunlardan bir tanesi de konnektör mimarisi. Konnektör mimarisini birazdan daha net özetleyeceğim. Fakat temelde hiç kod yazmadan ilgili sistemle sizin entegrasyon yapmanızı sağlıyor. Evet, Robusta ile de konnektör mimarimizi kullanarak bir entegrasyon yaptık. Bu da Paperwork'ün iş akışı tasarımı ekranında herhangi bir kod yazmadan Robusta RPA nesnelerini verileri göndererek çalıştırıp sonucunu alıp tekrar akışın devam etmesini sağladık. Birazdan neden böyle bir ihtiyaç var? Neden böyle bir şey yapmamız gerekiyor? Bunun size avantajları, dezavantajları neler? Onları da özetliyor olacağım. Kısacası GG Soft geldiği noktada amaç girildiği her kurumda
legacy dahil olan bütün sistemlerle entegre olan, sizin bütün süreçlerinizi ölçmenizi, izlemenizi sağlayan çok geniş bir platform. Neslihan Hanım, sizi dinliyorum. Peki, teşekkür ederim. Gürcan Bey, sizinle başladık. RPA ile BPM ilişkisinden biraz bahsedebilir misiniz? Bize niye bir arada kullanılıyorlar ya da kullanılmalılar? Biraz bunu açabilir misiniz acaba? Bunu anlatırken sizden ricam paylaşım yapabilmem için bana yetki vermeniz. Bunu rahat anlatabilmek için aslında bir saniye hemen açıyorum. Bunu anlatabilmek için, daha kolay anlatabilmek için size bir matris hazırladım. Muhtemelen ekranlarınızda matrisi görüyorsunuz. Bu matriste işte 2 tane sütunumuz var. Bir tanesi RPA özelliklerini anlatıyor, bir tanesi BPM özelliklerini anlatıyor. Ve aslında ikisinin yan yana nasıl olması gerektiğini, fonksiyonlarını kısaca özetlemeye çalışıyor. Teknolojiye bakalım. RPA'de... Gürcan Bey, özür dilerim, araya giriyorum. Sizi presenter yaptım ama ekranınızı henüz göremedik. Tamam, bir daha deneyeyim. Şimdi? Evet, şimdi geldi. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, 2 tane sütun olduğunu söyledim. Siz görmediniz ama ben görüyorum. Bir tanesi RPA, bir tanesi de BPM. Bunların özelliklerini gruplamaya çalıştım ben daha rahat anlamanız için. Kullanılan teknolojiye bakalım. Aslında RPA teknolojisi bir yazılım teknolojisi. Murat Bey özetledi. Bir çalışanın yapması gereken rutin, monoton işlerin tamamlanması için yapılandırılmış küçük botlarınız, uygulama parçacıklarınız var. BPM'de bir bütünleyici teknoloji. İş süreçlerini maksimum değer ve verimlilik için optimize etmek üzere iş akışı motoru, elektronik formlar, kural motoru, iş analitiği gibi bileşenleri kendi içinde içeren ve bunları uçtan uca yöneten bir platform. Peki otomasyon noktaları neler? RPA tarafında otomasyon hedefi direkt manuel işlemler. Karmaşık karar vermeyi gerektirmeyen, tekrarlayan ve kural tabanlı işler RPA'nin hedefi. BPM'in hedefine uçtan uca işlemler. Sistemleri bağlamak, darboğazları gidermek, işletme genelinde verimliliği arttırmak için tekrar mühendislik yapmak. Peki bu uygulamaların dağıtım eforları neler? RPA'de dağıtım eforu düşük. Kodlama becerisi ve kapsamlı bir eğitim gerektirmeyen kullanıcı seviyesinde dağıtım yapmak mümkün. Murat Bey zaten özetledi. Kendisine ait bir tasarım ekranı var. Oradan çok süratli bir şekilde tasarımınızı yapabiliyorsunuz. Peki BPM'de durum ne? Aslında BPM'de dağıtım eforu yüksek. Süreç karmaşıklığına ve entegrasyonun derinliğine bağlı olarak bu yükseklik gittikçe artabiliyor. İşe etkisi ne? Bu iki platformunda yaptığınız işe etkisine RPA'in hızlı ve hemen işleminizi yapıyorsunuz, robotunuzu hazırlıyorsunuz, hemen sonuçlarınızı almaya başlıyorsunuz. Peki BPM'de bu nasıl? BPM'de önemli ve dönüşüm tetikleyici bir işe etkisi var. Genel verimlilik, çeviklik, maliyeti azaltma, iş uygunluğu konusunda geniş kazanımlar sağlıyor. Şimdi bu matrise komple baktığınız zaman RPA'yı şöyle pozisyonlayabilirsiniz. Standart kullanıcı aksiyonları için RPA ideal. Bu işlemlerin izlenmesi, ölçülmesi, önünde ve arkasında olası olan onaylardan geçmesi, arkasında veya önünde yine olası olan entegrasyonların yapılması için BPM şart. Buyurun Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Murat Bey, sözü size verecek olursak BPM kullanan firmalar neden RPA kullanmalı? Bir de RPA tarafındaki bakış açısıyla sizden dinleyebilir miyim? Tabii, teşekkürler Neslihan Hanım. Şimdi Gürcan Bey çok güzel özetledi. Ben de şimdi daha bir değişik perspektiften bakmak istiyorum olaya.
Aslında herkes dijital dönüşümü konuşuyor. Bildiğimiz gibi dijital dönüşüm, onunla ilgili işte onlarca webinarlar, bir sürü yayınlar, herkesin popüler bir gündemi. Aslında dijital dönüşüm bana göre başlangıçtaki en büyük enabler'ı BPM tool'larıydı. Ve BPM tool'ları uzun süredir hayatımızda var. Çünkü aslında kurumlara bir baktığımızda işlerini yapabilmek için çok sayıda uygulamaları almak zorundalar. Bu uygulamaları da ayakta tutmak, buradaki işte operasyonları yapmak için de bir sürü insanlar çalıştırmak zorundalar. Şimdi aslında temel problem burada bu kadar farklı uygulamanın ve iş gücünün nasıl yönetileceği. Dolayısıyla aslında buradaki bir süreç disiplini ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu disiplini en düzgün şekilde adresleyen teknoloji de aslında BPM teknolojisi, endüstride kabul görmüş bir standart haline gelmiş durumda. Şimdi bu IT karmaşıklığını yönetmek için işte bu IT sistemlerini konuşturmak için birçok işte orta katman teknolojileri dediğimiz teknolojiler, servis oriented architecture dediğimiz teknolojiler gibi birçok teknolojiler hayatımıza girdi. Aslında bu uygulamaları konuşturmak içindi. Bunun üstüne insanları da işin içine kattığımızda işte aslında BPM teknolojisi işin içine girmiş oldu. Bu büyük kurumlara gittikçe yönetmesi gerçekten zorlaşan bir şey ki benim işte profesyonel hayatta çalıştığım dönemdeki şirketlerden birisinde IT envanteri olarak yaptığımız bir çalışmada 1500 farklı IT uygulamasının olduğunu, bir kurum içerisinde 1500 farklı IT uygulaması, işte 50.000'den fazla çalışan, bu kadar karmaşık bir şeyi BPM ile adreslemek gerekiyor. Burada aslında bu işte IT projeleri bildiğiniz gibi uzun projeler ve sonuçları, çıktıları uzun süre sonra ortaya çıkıyor. İş biriminin beklentisiyle IT'nin deliver ettiği çözümler çoğunlukla match etmiyor. Aslında BPM diğer bir taraftan da getirdiği en önemli yenilik, bana göre kişisel yorumum, IT'nin ve iş birimlerinin uyumlu bir şekilde çalışacağı, aynı dili konuşacağı BPM'in iki notasyonu dediğimiz bir notasyon, Visio'ya benzer bir şekilde süreçleri hem IT'nin hem de iş biriminin rahatlıkla okuyabileceği, aynı dili konuşacakları bir notasyon da getirmiş olması. Bu sayede dijital dönüşümde belli bir mesafe kat edildi. RPA bu kadar neden işte son dönemde kabul gördü diye bakarsak aslında bu BPM altyapısının üstüne oturan hızlı sonuç alma. RPA ile çok hızlı sonuç alıyorsunuz. Aylarca işte proje yapmanıza gerek yok. Kullanıcının yapmış olduğu bir operasyonu robotlara öğretmek, RPA robotlarını öğrenmek işte günler, maksimum haftalar seviyesinde alan şey. Dolayısıyla bu kadar hızlı sonuç alınması buradaki ilgiyi oldukça artırdı. Bu karmaşık yapının ortasında tabii ne var? Uçlarında manuel işler var. Bütün süreçleri dijital hale getiremiyorsunuz. Çünkü işte bir sürü IT uygulamanız var. Bu IT uygulamaların hepsinde domain bilgisine ihtiyacınız var. İşte SAP uygulamanız varsa SAP uzmanlarına, Salesforce uygulamanız varsa Salesforce uygulamalarına ihtiyacınız var. Bunları birbirine bağlamak, bunları konuşturmak şimdi BPM projelerini yapmaktaki hızı kesiyor. Oysa RPA buraya devreye girdiğinde alttaki uygulamanın karmaşıklığı ile ilgilenmek zorunda değilsiniz. Bu uygulamaları ön yüzden kullanıcı gibi, operasyonun sahibi kullanıcı gibi bunları konuşturmak mümkün olduğu için aslında BPM ile dijital dönüşüm projelerini RPA çok hızlandırdı diyebiliriz. Burada tabii neler yapılabilir? İşte sistem üzerindeki manuel olarak verilen onaylar RPA'lere devredilebilir. Bu basit kurallardan başlayıp işte yapay zeka işin içine kattığımızda daha karmaşık kararların verilmesini sağlayabilirsiniz. RPA robotlarıyla giderek daha karmaşık kararları vermeye başlıyor. RPA ile işte BPM'i birlikte kullandığımızda aslında iş kurallarıyla süreci birbirinden
ayırabiliyorsunuz. Bu sayede aslında RPA sürecinizin maintenance'ını da kolaylaştırıyorsunuz. Çünkü son dönemde artık şeyi de konuşuyoruz. Bot mezarlığında süreçleri RPA'ye devrettik ama süreçte bakım ve değişiklik yapma ihtiyacının maliyeti yüksek. Diğer birçok çözümde duyduğumuz şey. Oysa RPA ve BPM'i birlikte kullandığımızda buradaki sürecin bakım maliyetini de oldukça düşürmüş oluyoruz. Şimdi başka söyleyeceğim şey aslında bütün bu ikisini birlikte kullandığımızda son tahlilde uçtan uca bir dijital dönüşüm projesini çok hızlı bir şekilde ve güvenilir bir şekilde yapmanın yolunu açmış oluyoruz. Deyip sözlerimi noktalıyorum. Tamam. Teşekkür ederiz Murat Bey. Gürcan Bey, şimdi aslında Robusta ve Paperwork arasında nasıl bir entegrasyon yapıldı? VPN ve RPA'yı bir arada kullanmak üzere nasıl bir entegrasyon yaptık? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii hemen bahsetmeye başlayayım. Şu anda ekranım görünüyor değil mi? Evet. Bu aslında bizim teknik mimarimizin bir Cinali versiyonu tabiri caizse. Sağ tarafta bizim arayüzlerimiz var. Ortada IaaS var web server olarak. Arka tarafta da Content Server adını verdiğimiz uygulama sunucumuz var. Bütün bu arayüzler Content Server'ın geliştirme katmanıyla haberleşiyor. Bütün iş mantığı Content Server üzerinde ve metotlar halinde. Aslında bizim arayüzlerimizin hepsi son derece light ve kodlaması son derece az. Sebebi de şu, bütün Business Logic Content Server üzerinde ve onu çağırıyorlar. Content Server'ın görevlerinden bir tanesi de konnektör mimarisini yönetmek. Biraz önce konuşurken anlattım. Çok çeşitli konnektörlerimiz var. İşte SAP'de bir BAPI'yi tetikleyen, daha doğrusu BAPI ile bir veri alışverişi yapan, işte logo ile aynı şeyi yapan vesaire vesaire bir dizi konnektörümüz var. Robusta RPA motoruyla da aslında bu konnektör mimarisinde haberleşiyoruz. Normal şartlarda konnektör mimarisinde siz bir request'te bulunduğunuz zaman karşıdaki iş nesnesi çalışır ve sonucunu size döner. Fakat burada yaptığımız entegrasyon biraz farklı. Sebebi de şu, RPA nesneleri daha uzun soluklu çalışabiliyor. İnsan hareketlerini, insanların bilgisayar üzerinde yaptığı işlemleri taklit ettiği için bazen dakikalar boyunca çalışması gerekebiliyor. Bu yüzden buradaki konnektör mimarisinde ilk önce veri kümesiyle beraber robottan request'te bulunuyor. Robot kendisine, iş akışına tekil bir numara veriyor. O tekil numarayla belli bir periyot sonra tekrar işin sonucu sorgulanıyor. İş bittiyse oluşan oradaki veri de alınarak akışa yazılıp devam ediliyor. Peki bu arayüzlerimizde nasıl tasarlanıyor? Bu ekranı da görebiliyor musunuz? Ekran değişmedi Gürcan Bey. Tamam, bir daha deneyeceğim o zaman. Şu ekranı görebiliyor musunuz? Evet, geldi Gürcan Bey. Bu ekran aslında bizim iş akışı tasarım ekranımız. Gördüğünüz gibi grafiksel bir ortamda drag and drop yapılarak bütün aktiviteler konmuş ve akışın nasıl çalışacağı çizilmiş. Şurada gördüğünüz Robusta'nın aktivitesi, RPA'leri tetikleyen aktivite. Bu aktivitelerin çeşitli özellikleri var. Bu ekranda da bu özelliklere bakıyoruz. İşte iş akışının veri alanları seçilen RPA nesnesinin input alanlarıyla daha sonra da RPA nesnesinden gelen output'larda iş akışının alanlarıyla görsel bir ortamda birbiriyle map ediliyor. Map edildikten sonra da aslında buradaki kod bölümü otomatik olarak oluşuyor. Bu kod bölümü açık değişiklik de yapabilirsiniz. Buranın amacı da şu, zaman zaman işte birden fazla veri alanını toplayıp çarpıp çıkartıp göndermek gerekiyor. Veyahut da gelen veri alanları üzerinde casting işlemleri vesaire yapmak gerekiyor. Burası tamamen IntelliSense desteği olan bir bölüm. Ama dediğim gibi iyi tasarlanmış bir akışta ve iyi tasarlanmış bir RPA nesnesinde
veri alanlarında casting vesaire yapmanıza gerek yok. Sadece mapping yaparak robotu tetikleyebiliyorsunuz. Bu arada çok fazla detaya girmeden anlatmaya çalışıyorum. Bu seminerimiz başlamadan yaklaşık 1-2 saat önce GGSoft hesaplarından, ortağımız Tolga Bey'in hesabından, benim hesabımdan bir video paylaşıldı. Bu videoda detaylı olarak entegrasyonun nasıl olduğu, bu sürecin nasıl tasarlandığı, çalışan haliyle beraber videoda gösteriliyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Birincisi, karşı tarafta RPA implementasyonu yapıldı, bir robotçuk oluşturuldu. Herhangi bir kod yazmadan Paperwork'ün iş akışı tasarım ekranında bu robotu listeleyip iş akışının verilerini input olarak verip robotun çalışımının sonucunda oluşan verileri de output olarak iş akışına yazıp devam etmeniz mümkün. İmplementasyonu ne kadar diye soracaksınız. Aslında birkaç dakika bu yaklaşım şekliyle. Neslihan Hanım buyurun devam edebiliriz. Peki, teşekkür ederiz. Bu arada bahsettiğiniz videoyu da etkinliğimizin, webinarımızın sonuna doğru chat bölümünden linkiyle birlikte paylaşacağım. Şu anda bizi çok bölmemesi adına biraz daha sonlara saklıyorum. Murat Bey, şimdiki sorum size. BPM ile RPA sizin taraftan bakıldığı zaman ne gibi süreçlerin otomasyonunda kullanılıyor? Şimdi aslında bana göre bu çok şöyle geniş bir alan söyleyebiliriz. Sizin herhangi bir sürecinizde yer alan bütün manuel işlerin otomasyonunu, aslında BPM dedik iş sürecinin yönetimi, otomasyon da RPA'de otomasyon. Bu sürecin otomasyonunu aslında enable eden teknolojiler. Sürecinizde herhangi bir manuel bir adım varsa bu manuel olarak yapılan adımı RPA robotlarına öğreterek burada kullanmak mümkün. Şimdi diğer önemli bir kullanım alanı olarak baktığımızda da biraz işte daha önceki konuşmamda da söylediğim gibi IT entegrasyonu gerektiren işte alttaki konuşturmaya çalıştığımız IT uygulamalarında API'ler yazmak gerekerek gerek ve web servisler aracıyla bunları konuşturmaya çalıştığımız durumlarda bu alttaki uygulamalarda herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan, API yazmaya gerek kalmadan bu uygulamaları açık API'leri varsa veya web servisleri varsa bunları da herhangi bir kod yazmadan sürecin içerisinde Robusta ile optimize bir şekilde kullanmak mümkün. API'ler de yoksa uygulamaların ön yüzden kullanıcı hareketlerini mimik ederek sürecin içerisinde katmak mümkün. Bu sayede IT aslında API kullanımını da optimize hale getiriyoruz. Alttaki IT uygulamalarının karmaşıklığını ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla her bir IT uygulaması için işte subject matter expert dediğimiz konunun uzmanlarını şirket bünyemizde bulundurmak zorunda kalmıyoruz. Bu bakış açısıyla baktığımızda manuel olarak ve IT entegrasyonu getiren bütün süreçlerde RPA'yı potansiyel olarak RPA süreçlerine uygun süreçlerdir diyoruz. Buna baktığımızda böylece işte müşteriye, tedarikçilerimize veya kendi iç müşterimiz olan çalışanlarımıza dokunan ve onların manuel olarak yaptığı bütün süreçleri RPA'yı BPM artı RPA ile yapmak mümkün. Mesela bir örnek olarak çalışanın izin talebini ile alırsak aynı şeyi RPA ile yapmak mümkün. İşte burada gidip çalışan bir izin talebini başlattı ki Robusta'nın chatbot entegrasyonu da var. Chatbot'a değinmedik ama aslında bu taraftaki IT uygulamasını da karmaşıklığını da tamamen ortadan kaldırıyor. Çalışan WhatsApp üzerinden Robusta'da bir çalışan yönetim sürecini işte başlattı BPM süreci olarak. Arkada bu süreci yöneticinin onayından sonra arkada işte HR bir sistemine bağlanıp çalışanın yeterli izini olup olmadığının sorgulanması. Bununla ilgili dediğim gibi bir açık API varsa bu API aracılığıyla yoksa ön yüzden bu sorgulama yapıldıktan sonra izinin mevcut izin olup olmadığı teyit edildikten sonra işte arkada bir HR sistemine bunu bağlanıp
bu izin talebinin sisteme yazılması ve arkadaki değişer sistemdeki bu bilgilerin güncellenmesini robotlarla sağlayabiliriz. Böylece aslında çalışanın veya yönetici herhangi bir IT uygulamasına bağlanmaya gerek kalmadan bir WhatsApp üzerinden bu süreci yönetmiş oluyor. Arkadaki HR ekiplerinde aslında back office'te yapacağı işlemleri azaltmış oluyoruz. Benzer şekilde masraf süreçlerini aklımıza getirebiliriz. Veya çalışanların işe alım süreci, HR'ın operasyonlarını yaptığı ki burada hem IT operasyonları var, bir çalışanı işe aldığımızda hem de iş birimlerinin yapması gereken süreçler var. Buradaki işte BPM sürecinde manuel olarak yürüyen bütün adımları RPA robotlarına öğretmek, manuel olarak dışarıda kalan sistemleri, süreçleri aslında dijitalleştirmek. Böylece hem BPM'de dijital hale getirilmiş süreçler vardı, üstüne manuel olarak yürüyen süreçleri de dijital hale getiriyoruz. Dolayısıyla uçtan uca tam bir dijital süreç deneyimi yaşanmasını sağlamış oluyoruz. Şeklinde tamamlıyorum. Teşekkür ederiz Murat Bey. Gürcan Bey, peki sizce hangi süreçlerde kullanmak daha efektif? Sizin paperwork ve BPM bakış açısından düşündüğünüz zaman? Şimdi aslında bunu cevaplamak için biraz BPM ve RPA platformlarını neden kullanıyoruzdan başlamak gerekiyor. Bizim hedefimiz dijital dönüşüm. Dijital dönüşümün özetine iş yapış şeklini değiştirmek. İş yapış şeklini değiştirmek için ne yapıyorsunuz? Dijital dönüşümün adımlarına bir bakalım. Neler yapmanız gerekiyor? Bir, departmanlarınızın listesini çıkartmanız gerekiyor. Bu departmanlar arasındaki ilişkileri belirlemek gerekiyor. Kurum içindeki var olan sistemlerin ve birbiriyle nasıl konuştuğunun listesini çıkartmak gerekiyor. Departmanların yazılımla olan ilişkilerini kurmak gerekiyor. Eksik noktaların çıkartılıp komple uçtan uca oluşan süreçleri belirlemek gerekiyor. Bu belirleme esnasında da RPA ile otomatize edilebilecek noktaların da belirlenmesi gerekiyor. Küçük küçük adım adım yanlışlar yaptığımız zaman da geriye dönülebilecek bir şekilde süreçlerimizi tasarlayıp hayata geçirmemiz gerekiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında çoğu kurum şunu yapıyor. Sürecini alıyor, bir sefer uçtan uca sürecini uyarlıyor, ondan sonra hiç dokunmuyor. Hayır, amacımız dijital dönüşümde bu değil. Sürecinizi evet belirleyeceksiniz, izlenebilir hale getireceksiniz, ölçülebilir hale getireceksiniz ama zamanın şartlarına göre de, mimarinin şartlarına göre de devamlı değişiklik yapacaksınız. Çok çevik olmanız gerekiyor. Şimdi çeviklik orada anahtar kelime. Çevik olabilmeniz için bir BPM platformuna ihtiyacınız var. Yani süreçlerinizi gidip hard coded bir yerlerde uyarlıyorsanız şunları artık kaybediyorsunuz anlamına geliyor. Bir, izleyemiyorsunuz. Kim ne kadar iş yapıyor, hangi iş kimin üzerinde bilmiyorsunuz. İki, ölçemiyorsunuz. Hangi işiniz nereden nereye kadar, ne kadar sürüyor? Burada süre uzun mu? Çalışan mı az? Çalışan mı fazla? Süre çok mu kısa? Optimizasyon yapamıyorsunuz. Bunların hepsini yapabilmek için bir BPM platformuna ihtiyacınız var. BPM platformunda da kurum içindeki süreçleri uçtan uca görmeye başlıyorsunuz. Uçtan uca gördüğünüz zaman da biraz önce Murat Bey'in örnekleriyle bahsetmeye çalıştığı noktaları artık RPA ile uyarlayabileceğinizi görüyorsunuz. Dijital dönüşümde ne yapacaksınız? Tekrar altını çize çize söyleyelim. Birincisi izlenebilir hale getirmeniz gerekiyor. İçerideki süreçlerinizin hepsini izlenebilir hale getirmeniz gerekiyor. İki, izlenen süreçleri ölçmeniz gerekiyor. Ölçtükten sonra süreçlerinizi optimize etmeniz gerekiyor. Optimize ettikten sonra tekrar uyarlamanız gerekiyor. Yani süreci bir sefer çizip evet benim işim bitti, bu süreç ihtiyacımı karşılıyor diye yaklaşmamanız gerekiyor.
tekrar uyarladıktan sonra başa dönüp izle, ölç, optimize et, tekrar uyarla sürecini kurumdaki bütün süreçleri de göz önünde bulundurarak tekrarlamak gerekiyor. Şimdi böyle baktığınız zaman evet hangi projeler için RPA ve BPM uygun? Cevabı ortada. Siz dijital dönüşüm yapıyorsanız içerideki, kurum içindeki, kurumla müşteriyle olan, kurumla tedarikçiyle olan bütün ilişkileriniz, departmanlar arasında olan bütün ilişkileriniz aslında birer süreç. Önceliğine göre, kanayan yaraya göre bu süreçleri önceliklendirip teker teker uyarlamanız gerekiyor. Süreci uçtan uca gördüğünüz zaman da hangi noktalarda RPA'yı yerleştirebilirsiniz net olarak ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim Neslihan Hanım. Ben teşekkür ederim. Şimdi sorular gelmeye başladı chat bölümünden. Dilerseniz bunları almaya başlayalım. Bunu hem Murat Bey hem Gürcan Bey ikinize de sormak istiyorum. Türkiye'de firmalar RPA ve BPM'in birlikte kullanılması gerektiğini farkındalar mı? Tabii ki değiller. Ben cevap vereyim, hemen başlayayım. Tabii ki değiller. Şöyle bakın, aslında BPM de çok eski bir teknoloji. RPA de çok eski bir teknoloji. Çok değişik isimlerde, ikisi de son 30 senemizde, belki yurt dışında bazı kurumlarda son 40 senemizde hep aktifti. BPM'in çıkış noktasına bakarsanız Amerika'daki imalat tesisinde imalat hatlarını yönetmek için ilk BPM çıktı. Bugün geldiğimiz noktada dijital dönüşümden bahsederken, Endüstri 4.0'dan bahsederken hala imalat tesisindeki üretim yapan cihazların birbiriyle olan entegrasyonu, konuşması, sahadan veri toplama, bunları optimize etmekten bahsediyoruz. Kurumlar yeterince henüz olgun değil. Çünkü BPM adını BPM olarak bana sorarsanız, özellikle Türkiye'den bahsediyorum, daha yeni almaya başladı. BPM kavramını kurumlar daha yeni öğrenmeye başladı. RPA için de ben, Murat Bey muhtemelen onaylayacaktır, RPA için de aynı olduğunu düşünüyorum. Evet, RPA hayatımızda uzun süredir var. Fakat bizim kurum olarak ilk işimiz eğitmek ve öğretmek. Müşterilerimizin ilk önce vizyon kazanmasını sağlamak, bu vizyonu kazandıktan sonra o ürüne ihtiyacı olup olmadığını sorgulatmak. Böyle baktığınız zaman Türkiye'de firmaların ayrı ayrı BPM ve RPA'ye ne kadar ihtiyacı olduğunu bilmiyorlar. İkisinin ne kadar çok beraber çalıştığını bilmiyorlar ama süreç ilerliyor. Dediğim gibi artık sahadan talepler de gelmeye başladı. Peki, Murat Bey siz eklemek ister misiniz? Murat Bey sesiniz kapalı kaldı sanıyorum. Pardon sesim kapalıymış. Şimdi RPA teknolojisi değişik adlarda otomasyon parçacıkları olarak hayatımızda vardı. Ama RPA bütün olarak aslında son 5 senedir dünyada popüler hale geldi. Bunda tarihsel gelişim, dediğim gibi dijital dönüşümün hızlandırıcı etkisi olması. Öncelikle taktiksel olarak başlaması, taktiksel olarak süreçleri hızlı bir şekilde devreye almak özellikle mevcut. Legacy uygulamaların konuşturulması, entegrasyonu için benimsendi. Ama giderek işte Intelligent Automation dediğimiz alana doğru kaymasıyla birlikte de daha stratejik olarak konumlandırılmaya başladı. Tabii biz 2016 yılında RPA ürünü yapmaya başladığımızda ve müşterilere bunu anlatmaya başladığımızda ki tepkilerle şu andaki tepkiler aynı değil. Çok büyük bir ilerleme kaydedildi. Biz ilk anlatmaya başladığımızda insanlar kafasında canlandırmakta, şey yapmakta çok zorlanıyordu ama şu anda RPA dediğimizde artık bu kavram biliniyor, kabul edilmiş durumda. En azından endüstriyel otomasyondan tamamen ayrılmış durumda. İlk 2016 yılında gittiğimizde hep endüstriyel otomasyonla karıştırılıyordu. Gerçek bir robot, fiziki bir robot
gibi beklentiler vardı. Ama artık bu tamamen oturdu. Bunun kullanım alanlarıyla ilgili olarak müşterilerimiz daha çok şey biliyor gittiğimizde ve uygun süreçleri keşfetmekte, RPA'ye uygunluğunu keşfetmekte. Hatta müşterilerimizden şunu söylüyoruz, RPA'ye uyumlu olmayan süreçlerimizi RPA'ye uyumlu yapmak için çalışıyoruz gibi bir noktaya gelmiş durumda müşterilerimiz. Ama ya şeyde RPA ve BPM'in birlikte kullanılması soru öyleydi benim gördüğüm kadarıyla. RPA ve BPM'in birlikte faydasını da biz uzun süredir anlatmaya çalışıyoruz. Bu iki teknoloji birbirini tamamlayıcı. BPM temelde tekrar etmek gerekirse süreç disiplinini ve yönetimini sağlarken RPA'da aslında buradaki sürecin otomasyonu konusunda bir enabler olarak kullanıldığımızda bunların BPM'in gerçek faydası ortaya çıkıyor. RPA ile birlikte BPM daha da çok yaygınlaşacağını öngörmek mümkün. Neslihan Hanım, müsaadenizle ben bir soru gördüm, onu cevaplamak istiyorum. Güzel bir soru. Tabii. Katılımcı arkadaşlarımızdan biri şunu söylemiş. Demiş ki RPA kullansak BPM'in yaptıklarını yapabilir miyiz? Ya da BPM kullansak RPA'nin yaptıklarını yapabilir miyiz? Teknik olarak soruyorsanız evet yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, bir BPM tool'u üzerinde RPA'nin yaptıklarını implemente edersiniz. Robusta ne kadar development yaptıysa benzer bir development yapmak zorunda kalırsınız. Yani çok mantıklı değil. İkisi birbirini ikame eden, ikisi birbirinin yerine kullanılacak platformlar değil. Bugün ben LinkedIn'de bir paylaşımda bulundum. İşte yabancıların Better Together dedikleri bir birleşim aslında RPA ile BPM. İkisi aynı anda beraber çalışıyorsa amaç neydi? Sisteminizi optimize etmek, verimliliği arttırmak. İkisini beraber kullanıyorsanız evet sisteminizi daha fazla optimize edersiniz, daha fazla tasarruf sağlarsınız veyahut da olan kaynaklarınızla daha fazla iş üretmeye başlarsınız. Böyle bakmak gerekiyor. Evet, kesinlikle evet. Şimdi tam RPA'yı bahsettiğimiz gibi aslında o entegrasyon için harcanacak eforu ve ortadan kaldırıyor, zamanı kısaltıyor. Bu anlamıyla bakmak lazım. Diğer türlü tabii ki RPA ile yapılan her şeyi yazılım geliştirerek yapılabilir. Burada RPA'ler yazılım alternatifi değil. Burada temel aslında karar verme noktası şu. Ben böyle bir yazılımı ne kadar sürede, ne kadar maliyetle yapabilirim? RPA ile ne kadar maliyetle ve ne kadar sürede yaparım diye bakmak lazım. Birçok örnekte zaten RPA bu kadar hızlı yayılmasının en büyük nedeni zaten bu IT kaynaklarıyla yapacağımız şeylerin çok pahalı mal olması, aynı zamanda da çok ciddi zaman almasından kaynaklı olarak bu kadar popüler hale gelmiş. Bir soru var. Yaklaşık bir yıldır Paperwork BPM kullanıcısıyız. RPA'yı sistemimize dahil etmek istediğimizde nasıl bir yol haritası bekliyor bizi diye sormuşlar. Selim Özerç'ten gelmiş sorumuz. Ben cevap verebilirim buna. Lisans tarafını saymıyorum. RPA ile entegrasyon için aslında Robusta ile entegrasyon için ek bir şey yapılmasına gerek yok. Robusta RPA platformunun sizin ortamınızda kurulu olması ve gerekli ihtiyaç duyduğunuz uyarlamaların yapılmış olması gerekiyor. Bu uyarlamalarla beraber botlarınız hazır hale geliyor. Bu bir sürecin parçası. Tabii sürecin parçasından bahsediyorum. Ben bağımsız çalışacak botlarınızdan bahsetmiyorum. Sürecin tasarımı esnasında da lisansınıza göre orada RPA konnektörü beliriyor. RPA konnektörünü drag and drop'la akışınıza bırakıp gerekli mappingleri yaptıktan sonra o robotu direkt çalıştırabiliyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta aslında hep aynı yere dönüp geliyorum ben. RPA'yı kurum içinde nerelerde kullanırsam dönüşlerimi süratli alırım, bunun analiz edilmesi gerekiyor. Asıl yorucu, asıl zahmetli olan kısım bence burası. Bunu başarıyla yapıyorsanız evet bir
Robusta'nın RPA engine ile dediğim gibi Paperwork'ün konnektör mimarisi şu anda entegre çalışabiliyor. Bir soru daha ileteceğim. Murat Bey, sanıyorum bu soru sizin için daha uygun. BPM kullanan firmalar dijital ortamda süreçlerini önceden disipline ettikleri için RPA'ya geçiş çok daha kolaydır diyebilir miyiz? Evet, aslında bugünkü konuştuklarımızın en güzel özeti de bu soru olmuş. Şimdi disipline edildiği için ve aslında süreçler netleştiği için bunu RPA ve hangi süreç adımların manuel olduğu çok açık belli olduğu için mevcuttaki BPM kullanıcılarının süreçlerini RPA ile yapmaları çok daha kolay. Yine ilginç bir soru. Teşekkür ederim. Yine ilginç bir soru var aslında. Yurt dışında mahkemelerin RPA teknolojisini kullanmayı denedikleriyle ilgili duyumlarımız oluyor. Türkiye'de bu şekilde bir çalışma yapılacak mı ve Robusta RPA bu süreçleri destekleyebilecek teknolojiye sahip mi? Şimdi konuşmamın bir yerinde de söylediğim gibi RPA'ler daha başlangıç olarak kural bazlı işlerin otomasyonu, kuralları net olan işlerin otomasyonu ve karar vermede daha basit kararların verilmesini destekleyici şekilde başlamışlardı ama giderek daha karmaşık kararları da veriyor ki mesela işte mahkemeler denmişken mahkemelerdeki işte büyük problemlerden birisi de tevzi işlemleri dediğimiz mahkemeye yapılan başvuruların gelen dosyaların hangi mahkemeye gideceğinin belirlenmesi. Bununla ilgili Yargıtay'da örneğin onlarca hakimin sırf bu işi yaptığını biliyoruz. Bu hakimler aslında gelen dosyanın içeriğine bakarak doğru daireye atanmasını sağlıyor. Buradaki işte RPA, Robusta'daki yetkinlikleri kullanarak gelen metnin içerisinde hangi mahkemeyle ilişkili olduğunu anlayıp ilgili daireye bunun atamasını yapmak mümkün. Bu tür daha fazla işte ilerleyen aşamalarda daha fazla şeydeki hakimlerin vermiş oldukları kararları destekleyici özellikler daha da fazla eklenerek dediğim gibi orası daha karmaşık bir hale gelecek ve gelecekte bunu göreceğiz. Birçok alanda bu yargısal süreçlerin hızlandırılması anlamında da çok önemli bir enabler olacak diyebiliriz RPA teknolojileri. Bence de çok güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz. Gürkan Bey, sanıyorum ki bu soru sizin Gürcan Bey, pardon. Robusta ve Paperwork entegrasyonu konusunda ileride yeni neler yapacaksınız? Hedefleriniz nelerdir? Bu biraz bizim ürünümüzde yapacağımız eklemeler ve Robusta platformuna gelecek eklemelerle alakalı. Biraz önce Murat Bey mevcutta da çalışan parçacıklarını söyledi. İşte bir chatbot'u da otomatize ediyor. Kendi AI desteği de var vesaire. Bu mimarilerle zaman içinde de entegrasyon yapmayı planlıyoruz ama şu anda yaptığımız entegrasyonun işin aslında %80'ini %90'ını kapsadığını düşünüyoruz. Çünkü Murat Bey de özetlemeye çalıştı. RPA'in nerede konumlanması gerekiyor, nasıl çalışması gerekiyor? Çok net belli. Bunun önünde arkasında mutlaka bir süreç var. Mahkemelerden bahsettik. Mahkemelerde nerelerde RPA motorunun çalışabileceğini konuştuk. Aslında tüm yapıya geriden baktığınız zaman dava süreci, dava bir süreç, uçtan uca bir süreç. Bu sürecin çeşitli noktalarında RPA'in olması gerekiyor. Çeşitli noktalarında insan interaksiyonunun olması gerekiyor. Çeşitli noktalarında da entegrasyonlar olması gerekiyor. Eğer böyle bakıyorsanız uçtan uca belirli noktalarda süreci işletip belirli noktalarda da RPA'yı kullanmak doğru yaklaşım. Dediğim gibi şu anda yaptığımız entegrasyon bence olası ihtiyaçların %80'ini %90'ını karşılıyor. Dediğim gibi AI tarafıyla, chat tarafıyla entegrasyonlar planlanıyor zaman içinde. Teşekkür ederiz. Diğer bir sorumuz, RPA teknolojisiyle SAP yetki bakımları yapılabilir mi? Şimdi SAP ile birçok entegrasyonu yaptık. İşte fatura giriş
edilişi, çeşitli raporlamaların alınması gibi onlarca süreç yaptık. Buradaki tabii ki SAP'de yapılan bütün operasyon birimlerinin yapmış olduğu bütün şeyler, süreçleri aslında SAP üzerinde RPA robotlarına devredebilirsiniz. Proları net olduktan sonra burada herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şeyleri RPA üzerinden yapılabilir. Peki, RPA sistem gereksinimleri, BPM sistem gereksinimleri en basit anlamda ne olmalıdır diye bir soru gelmiş. Gülcan Bey, evet. Sistem gereksiniminden kastınız eğer donanımsa ya burada onu hani konuşmaya çok gerek var mı bilmiyorum. Bizim bir kurulum kılavuzumuz var. Muhtemelen Robusta'nın da bir kurulum kılavuzu var. Bu isterler doğrultusunda orada sizing de önemli. Ne kadar sizing yapacaksınız? Bu isterler doğrultusunda mimariyi belirlemek mümkün. Ya bizim tarafta da Gülcan Bey'in dediği gibi sistem gereksinimlerimiz net. Robusta'nın kaynak tüketimi çok az. Biz herhangi bir özellik, aslında özellikle bir sizing ihtiyacı olmadan şeyi veriyoruz. Çünkü çok kaynak tüketmeden bu şeyleri yapmak mümkün. Bu RPA süreçlerini tasarlamak mümkün. Temelde şimdi bir RPA'nın aslında 3 ana bileşeni var. Burada da özetlemek gerekirse orchestrator dediğimiz aslında dijital iş gücünü yöneten bir yapı. Diğeri süreçleri modellediğimiz ki biz onu merkezi olarak web tabanlı olarak tek makinede kuruyoruz. Bunun dışında da botlar. Botlar da herhangi bir şeyde Windows 10 makinede veya laptopunuzda çalışabilecek özellikte. Teşekkür ederiz. Robusta'yı global rakiplerle kıyaslarsak kendinizi nerede görüyorsunuz? Sizi neden tercih etmeliyiz diye bir soru gelmiş Murat. Şimdi ürünümüzün tabii UiPath gibi global ürünler, saygın ürünler, onlarla ilgili şey söylemeyeceğim ama kendimizi nerede görüyoruz? O tarafıyla aslında bakmak lazım soruya. Şimdi ürünümüzün global ürünlerle aynı olgunluk seviyesinde olduğunu birçok müşterimizde veya işte yapmış olduğumuz POC çalışmalarında çok rahatlıkla gözlemliyoruz. Bir kere burası zaten bizim açımızdan memnuniyet verici. Robust artık kendini kanıtladı. Çok büyük enterprise'larda kullanılıyor. Türkiye'nin saygın büyük enterprise'larında kullanılıyor. Kamuda keza aynı şekilde kullanılmaya başladı. Esnek bir mimarimiz var. No code bir yaklaşımla süreç tasarlıyoruz ki diğer rakiplerimizde belli dereceye kadar kod bilgisi gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Biz burada temel amacımız RPA süreçlerini iş birimlerinin operasyonun sahibi tarafından yapılabilir basitliğe indirgenmesi ki burada no code olmamızın çok önemsiyoruz. Ve burada video gibi BPMN 2 notasyonunda süreç tasarlamaya izin vermemiz aynı zamanda BPM tool'larıyla seamless bir şekilde entegre olmamızı sağlıyor. Bu da oldukça bir avantaj. Kognitif servis dediğimiz işte biraz önceki söylediğim AI teknolojilerini işte popüler Amazon, Azure gibi servislerle entegre ettiğimiz gibi robust olarak veri üyeleri açısından buluta gitmesini istemediğiniz verilerin analiz edilmesi, AI gerektiren bu işlemlerin yapılmasını Robusta üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Bu dolayısıyla gelecekte de birçok şeyi yerli olarak geliştirdiğimiz AI parçacıklarını ürünün içerisine koyacağız. Bunlar da bu toplam sahip olma maliyetini de oldukça etkileyen bir etken. Çünkü dışarıdaki bu servisleri kullandığınızda belli bir süre sonra ödeyeceğiniz faturanın miktarını kestirmek çok da kolay değil. Bu arada chat bölümünden birlikte Paperwork ve Robusta olarak hazırladığımız videonun linkini paylaştım.
Son bir sorumuz var. Zamanımız da bitti sanıyorum. Gelecekte RPA ve BPM tek platformda birleşir mi diye bir soru gelmiş. Hem Gürcan Bey'den hem Murat Bey'den duymak isteriz yanıtı. Soruyu ben göremedim. Hangi platformda birleşir mi? Tek platformda birleşir mi diye sormuşlar. Gelecekte RPA ve BPM tek platformda birleşir mi? Dünyada bunun örnekleri var. Bazı büyük vendorlar hem RPA ürünü sahibi hem BPM ürünü sahibi. Bence aklın yolu birdir. Tek platformda birleşmesi, tek bir kurum tarafından sahip olunması ve ürünleri hem entegre etmek açısından hem de pozisyonlamak açısından çok önemli. Şimdi Türkiye'de aslında şöyle bir sorun var. Dünyada da doğru bu sorun dünyada da var ama biz kurumlara süreç optimizasyon hizmeti vermiyoruz. Kurum sürecini kendisi planlıyor. Biz de uyarlanmasını sağlıyoruz. Hatta biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Bir eğitim merkezimiz var. Ücretsiz eğitimlerle müşterilerimizi eğitiyoruz. Kendi süreçlerinizi kendiniz uyarlayın diye teşvik ediyoruz. Şimdi böyle baktığınız zaman bu uyarlamayı yapan danışmanın hem BPM tarafına hem de RPA tarafına hakim olması gerekiyor. Bu da gerçekten çok zor bir kavram. O yüzden Robusta ile beraber yaptığımız projelerde aslında dip dibe çalışıyor olacağız. Dip dibe çalışıyoruz veyahut da çalışma şeklimiz bu. İkisini tek bir platformda barındıran global platformlar, evet doğru, daha avantajlı. Ama entegrasyonları hangi boyutta yaptığınıza bağlı olarak aynı şeyi de sağlamak, aynı ihtiyacı öngörüp sağlamak da mümkün. Teşekkür ederiz. Şurada bir soru var. Ben onu da cevaplamak istiyorum. Çünkü bugün Rıfat Bey, katılımcılarımızdan Rıfat Bey çok güzel sorular sormuş. Pardon, Rafi Bey. Çok zor okuyorum. Yazılar minik minik. Zaten gözlüğüm var. Evet, şöyle bir soru sormuş. BPM kullanan firmalar dijital ortamda süreçlerini önceden disipline ettikleri için RPA'ya geçiş çok daha kolaydır diyebilir miyiz? Kesinlikle doğru. Dijital dönüşümden bahsederken ne dedik? Bütün kurum içindeki süreçlerinizi inceliyorsunuz, modelliyorsunuz, çalıştırmaya başlıyorsunuz, optimize ediyorsunuz. Tekrar modelinizde değişiklik yapıp optimize ediyorsunuz. Elinize artık yeni bir tool geliyor. RPA ile sürecinizde bazı noktaları otomatize edebilirsiniz. Kullanıcı interaksiyonuna gerek kalmadan o adımları gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan sürecinizi incelediğinizde bu noktaların hangileri olabildiğini tespit edebilmek. Bunun için de bir RPA yapısını, RPA'nin neler yapabildiğini, kapasitelerinin ne olduğunu çok iyi öğrenmek gerekiyor. Bunu yapabiliyorsanız evet, kurum içindeki süreçlerinizin hepsinde, mümkünse hepsinde RPA kullanabilirsiniz. Robusta RPA engine'i kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Gürcan Bey, son sorumuz demiştik ama sizin isminizde size yöneltilen bir soru daha var. Son sorumuz. Lisans yanlış anlamadıysam yetkileri dahilinde RP ile Paperwork haberleşebiliyor dedi. Lisans tipine göre bir kısıtlama mı bulunuyor? Lisans tipine göre şöyle bir kısıtlama bulunuyor. Paperwork'ün bir lisansı var. RPA'in de bir lisans modeli var. Robusta'nın bir lisans modeli var. Burada kendi robotçuklarınızı implemente ettiğinizi farz edelim. Burada da bir süreci implemente ediyorsunuz. Aslında eksik kalan bir tane daha lisans var. Aradaki konnektör lisansı. Konnektör lisansını da alıyorsanız artık herhangi bir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Robusta tarafında robotlarınızı implemente ettikçe, uyarladıkça direkt onu bir sürecin parçası olarak kullanabiliyorsunuz. Peki, çok teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadardı. Murat Bey, Gürcan Bey, sizin bir eklemeniz var mı son olarak kapanışta? Ben Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla sorularınız olduğunu tahmin ediyorum. Ben mail adresimi vereceğim. Direkt benimle iletişime geçebilirsiniz. LinkedIn'de profilimden iletişime geçebilirsiniz. Her noktadan iletişime geçip daha fazla soru sorabilirsiniz.
Mail adresim kodluyorum. Gaziantep, Yozgat, Urfa, Ceyhan, Edirne, Lüleburgaz. gyucel@paperwork.com.tr. Her zaman beklerim. Müşterimiz olmanız da gerekmiyor. Ne merak ediyorsanız sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Murat Bey, sizin eklemelerinizi alabilir miyiz? Ben de bütün katılımcılara zamanlar için teşekkür ediyorum. Zamanımızı da biraz aştık. Dilerseniz Neslihan Hanım, mail adreslerimizi chat bölümünden de paylaşabilirsiniz. Gülcan Bey'in dediği gibi ilave sorular olursa da her zaman iletişime geçebiliriz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz bize katılımcılarımıza. Paperwork ve Robusta'ya ulaşabileceğiniz e-mail adreslerini chat bölümünden tekrar paylaştım. Videomuzu da aynı alanda paylaştım. Daha fazla sorunuz olursa bizimle mutlaka irtibata geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.